Bir ekonomist düşün. Zamanının en zeki adamlarından bir tanesi. Ama tarihin en büyük finansal çöküşlerinden birini tamamen yanlış tahmin ediyor. Hatta öyle bir cümle kuruyor ki bugün hala ekonomi tarihinin en büyük yanlış tahminlerinden biri olarak anlatılıyor. Hisse senedi fiyatları kalıcı olarak yüksek bir seviyeye ulaştı diyor. Ve sadece birkaç gün sonra 1929 büyük buhrana başlıyor. Peki bu adam kim? Nasıl bu kadar haklıyken bu kadar yanlış oldu? Ve bugün bizim hayatımızda ne anlatıyor? İşte karşınızda Irving Fisher. 1867 yılında Amerika'da doğdu. Babası bir papazdı. Yani aslında ondan beklenen şey ekonomik güçlü olmak değildi. Ahlaklı, düzgün bir hayat sürmekti. Ama Fisher kafası biraz farklı çalışıyordu. Sayılarla düşünüyor, dünyayı formüllerle açıklamaya çalışıyordu. Ve bu onu Amerika'nın en prestijli okullarından birisi olan Yale Üniversitesi'ne götürdü. Şimdi dur ve şunu hayal et. 1800'lerin sonu, ekonomi var ama grafik yok, formül yok, veri yok. Sadece fikirler var. Sadece yorumlar var, sadece tartışma var. Ekonomi o zamanlar bir bilimden çok bir felsefe dalı gibiydi. Ve sahneye Fisher çıkıyor, diyor ki bu böyle olmaz. Ekonomi ölçülmeli, hesaplanmalı, formüllere dökülmeli. Fisher ekonomi ilk kez matematikle ciddiye alan bir adamlardan bir tanesi oldu. Arz talep ilişkilerini denklemlerle yazdı. Faizi matematiksel modele bağladı. Paranın değerini ölçmeye çalıştı. Bugün sana çok normal gelen şeyler var ya, işte grafikler, enflasyon hesapları, reel faiz gibi şeyler. İşte bunların temelinde bu adamın izi var. Düşünsene, o zamana kadar herkes diyordu ki ekonomi yoruma açıktır. Fisher dedi ki hayır, ekonomi hesap işidir ve işte o an ekonomi bir tartışma alanından olmaktan çıkıp ölçülebilir bir bilim alanı olmaya başladı. Ama ironik olan şu, bu kadar matematik bilen bir adam, sayılarla dünyayı açıklayan bir adam tarihin en büyük finansal hatalarından bir tanesini yapacaktı, hem de herkesin gözü önünde. Bugün bile kullanılan ve aslında farkında olmadan her gün yaşadığınız bir kavram var, Fisher etkisi. Şimdi sana çok basit gelen bir denklem söyleyeceğim ama bu denklemi cebindeki paranın kaderini belirliyor bu denklem. Yani nominal faiz eşittir gerçek kazanç artı enflasyon. Şimdi bunu bir günlük hayata çevirelim. Bankaya para yatırdın, yıllık %20 faiz alıyorsun. Harika görünüyor. Peki enflasyon kaç? %18. Şimdi gerçek tabloyu görelim. %20 kazandın. %18 zaten enflasyonuna eridi. Geriye ne kaldı? %2. Yani aslında zenginleşmedin. Sadece yerinde saydın. Daha kötüsü de olabilirdi. Sen %20 alırken enflasyon %25 olabilirdi. Bu durumda %5 fakirleşecektin. İşte insanların en çok yanıldığı şey burası. Nominal rakamlara bakıyorlar, gerçek kazancı görmüyorlar. Fisher'in deyası tam da burada devreye giriyor. Diyor ki faiz tek başına bir şey ifade etmez. Önemli olan enflasyondan sonra elinde ne kaldığıdır. Şimdi dürüst ol, maaşın artıyor evet ama alım gücün artıyor mu? İşte bu sorunun cevabı hayatımızı belirliyor. Senin zengin mi yoksa fakir mi olduğunu gösteriyor. Bugün Türkiye'de milyonlarca insan faiz kazanıyor, maaşına zam alıyor. Ama yine de kendini daha da fakirleşmiş hissediyor. Çünkü Fisher'ın söylediği o basit şey bir gerçek. Kağıt üstündeki para gerçek para değil. Gerçek para satın alabildiğin şeydir. Ve bu basit denklem bir ülkenin ekonomisini de bir insanın hayatını da değiştirebiliyor. Ve geldik hikayenin kırılma noktasına. Yıl 1929, yer Amerika ve piyasalarda tam anlamıyla bir çılgınlık var. Herkes hisse satın alıyor. Berberler, öğretmenler, ev hanımları. Çünkü herkes şuna inanıyor. Bu piyasa artık düşmez. Ve sahneye tekrar Irving Fisher çıkıyor. Hisse senedi fiyatları kalıcı olarak yüksek bir seviyeye ulaştı diyor. Şimdi bunu bir düşün. O dönemin en büyük ekonomisti, matematiğin dehası, herkesin güvendiği bir isim çıkıp diyor ki korkmayın, düşüş yok. Ve insanlar ona inanıyor. Daha fazla alım yapıyor, daha fazla borçlanıyor, daha fazla risk alıyor. Sonra 24 Ekim 1929'da Kara Perşembe geliyor, piyasa çökmeye başlıyor. Panik satışları, telefonlar susmuyor, insanlar ne olduğunu anlayamıyor. Ve sadece birkaç gün içerisinde servetler siliniyor, bankalar batıyor, insanlar iflas ediyor. Peki Fisher'a ne oluyor? O sadece yanlış bir tahmin yapmıyor. Kendi parasını da piyasaya yatırmıştı. O yüzden sadece konuşanlardan birisi değildi. Oyunun içindeydi ve o da battı. Servetinin büyük bir kısmını kaybetti. Borca girdi, evini kaybetme noktasına geldi. Ama daha kötüsü itibarını kaybetti. Düşünsene, yıllarca dahi denilen bir insansın. Ekonomiyi değiştirmişsin ve tek bir cümle seni tarihin en büyük yanılgılarından birisi haline getiriyor. İşte bir ekonomistin başına gelebilecek en kötü şey bu. Yanılmak değil, herkesin önünde yanılmak. Ama hikaye de burada bitmiyor. Çünkü Fisher bu hatadan sonra pes etmiyor. Aksine krizleri anlamamızı sağlayan en önemli teorilerden birisini geliştiriyor. Fisher aptal değildi. Tam tersine dönemin en zeki insanlarından bir tanesiydi. Peki o zaman asıl soru şu. Bu kadar zeki bir adam nasıl bu kadar büyük bir hata yaptı? İlk sebebi aşırı güven. Fisher'ın modelleri çalışıyordu. Matematik doğruydu, veriler uyumluydu, sistem mantıklıydı. Ve bu onu şuna götürdü. Yanılıyor olamam. İşte piyasanın en tehlikesi cümlesi bu. Çünkü piyasa senin haklı olmanı umursamaz. Modelini umursamaz. Sadece gerçeği gösterir. Ve gerçek bazen matematikten daha kaotiktir. İkinci ve daha kritik hata borçlar hafife alması oldu. O dönemde herkes şunu yapıyordu: borç al. O aldığın parayla borçla hisse al. Fiyat artsın, daha da zengin ol. Yani sistem aslında şunun üzerine kuruluydu: kaldıraç. Fisher da bunu gördü ama etkisini küçümsedi. Ve sonra geç de olsa gerçeği fark etti.
Fisher'ın sonradan geliştirdiği bir kavram var, debt deflasyon. Şimdi dikkat, çünkü burası çok kritik. Diyelim ki insanlar borçlu. Ev kredisi, borsa kredisi, şirket borçları, piyasa düşmeye başlıyor. İnsanlar doğal olarak korkuyor. Borçlarını kapatmak istiyor. Ne yapıyorlar? Bu sefer ellerindeki hisseleri satıyorlar. Peki herkes aynı anda satış yapınca ne oluyor? Fiyatlar çöküyor. Fiyatlar çökünce, düşünce ne oluyor? Teminatlar eriyor. Borçlar daha da ağır hale geliyor. Bu sefer insanlar ne yapıyor? Daha fazla satış. Daha fazla satış daha düşük fiyatı getiriyor. Daha düşük fiyat daha büyük borç yükünü getiriyor. Ve daha büyük borçla daha fazla paniği getiriyor. Ve böylece kriz başlıyor. Ama en önemlisi, kriz büyüyor. Yani artık normal bir düşüş olmuyor. Bu bir zincirleme reaksiyon. Bu bir domino etkisi. Ve kontrol edilmesi neredeyse imkansız hale gelir. Fisher'ın en büyük hatası neydi biliyor musun? İnsan davranışını modele koymamak. Çünkü insanlar panikler, sürüyü takip eder, en kötü anda en yanlış karar verir. Ve piyasa aslında insanların toplamıdır. Şimdi dürüst ol. 2008 krizi, kripto balonları, konut fiyatları, bunlar sana tanıdık geliyor mu? Çünkü sistem değişmiyor. Sadece araçlar değişiyor. Ve Fisher'ın hatası bugün hala tekrar ediliyor. Peki bu teori sadece geçmişte mi kaldı, yoksa bugün de hayatımızı etkiliyor mu? Fisher bize çok net bir şey öğretti. Zeki olmak yetmez. Çünkü piyasada IQ kazanmaz, diploma kazanmaz, ün kazanmaz. Gerçeği doğru okuyan kazanır. Ve işin ilginç tarafı şu, bazen en zeki insanlar en büyük hataları yapar. Çünkü fazla emin olurlar. Daha az sorgularlar. Piyasayı doğru okumak zorundasın. Çünkü piyasa matematik değildir. Mantık değildir. Piyasa insanların korkusudur. Açgözlülüğüdür, umududur. Ve bu üç duygu en iyi formülü bile bozar. Matematik doğru olabilir. Ama model ne kadar kusursuz olursa olsun içinde insan vardır, hata vardır. Çünkü insanlar panik yapar, sürü psikolojisine gider, en tepede alır, en dipte satar. Ve tam da bu yüzden insan davranışı her şeyi bozar. Ve belki de en önemli ders, piyasada kesin konuşan herkes tehlikelidir. Bu asla düşmez diyen birisi ya bilmiyordur ya da fazla emindir. İkisi de çok riskli. Çünkü piyasa kimseye garanti vermez, kimseye söz vermez. Ve tarih bize şunu gösterdi, en büyük çöküşler bu sefer farklı dendiğinde gelir. Fisher yanıldı ama hatası bugün bize hala yol gösteriyor. Sorun yanılmak değil, sorun yanıldığını fark edememek. Ekonomiyi matematikle yeniden yazdığı, sayıları çözdü, sistemleri kurdu, dünyayı formüllerle anlattı. Ama piyasayı yanlış okudu. Çünkü piyasa sadece sayılardan oluşmaz ve içinde insan vardır. Ve insanlar korkar, açgözlü olur, yanılır. İşte bu yüzden en doğru model bile en yanlış sonuca götürebilir. İşte Irving Fisher bir dahi ama aynı zamanda da tarihin en büyük derslerinden bir tanesi. Ve belki de bu hikayenin en rahatsız edici kısmı şu. Bugün onun hatası yarın bizim hatamız olabilir. Çünkü biz de yatırım yapıyoruz, biz de karar veriyoruz ve bazen emin oluyoruz. Ve piyasa emin olanları sever gibi yapar, sonra test eder. Unutma, piyasada hayatta kalmak haklı olmaktan çok daha önemlidir. Bu tarz içerikleri seviyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.